Bugün, galaksinin en gizemli ve enerji dolu hallerinden birine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Samanyolu galaksisi, yıldızlar ve doğa olayları içinde barındırdığı bu dördüncü hal sayesinde daha da çarpıcı ve etkileyici hale geliyor. Plazma, atomların ve moleküllerin sıcaklık ve yoğunluk altında iyonlaşmasıyla ortaya çıkan, göz kamaştırıcı bir fiziksel olgudur. Güneşin, kızıl ateş topu gibi yanan yüzeyi, yıldırımların göz kamaştıran parlaması ve renkli kutup ışıkları, plazmanın etkileyici halinin birer örneğidir. Bu belgeselde, plazmanın derinliklerine inerek, bu gizemli olguyu daha yakından tanıyacak ve evrenin bu enerji dolu halinin bize nasıl ışık tuttuğunu keşfedeceğiz. Plazma, günümüz teknolojisinin ardındaki sırları çözmekte ve geleceğin enerji kaynakları, uzay seyahati ve endüstriyel uygulamalarında büyük bir potansiyele sahip olabilir. Plazma, maddenin dördüncü hali olarak bilinen bir fiziksel durumdur. Diğer üç halden farklı olarak, atom veya moleküllerin iyonlaşması sonucunda oluşur. Bu durum, gazların yüksek sıcaklık veya yoğunluğa maruz kaldığında gerçekleşir, bu da atomların elektronlarını kaybetmelerine neden olur. Plazma, genellikle yüksek sıcaklıkta bulunan yıldızlar gibi astronomik nesnelerde, güneşte, yıldırımlarda ve kutup ışıkları gibi doğal olaylarda gözlemlenir. Maddenin bu hali, pozitif yüklü iyonlar ve serbest elektronlardan oluşur. Bu serbest elektronlar, maddenin geleneksel hallerinde bulunan atomlar arasındaki sıkı bağları kırar ve maddenin elektriksel iletken özelliklerini gösterir. Elektromanyetik alanlarla etkileşim içinde olduğunda, ışık yayabilir ve manyetik alanlarla etkileşime girdiğinde, akışkan benzeri davranışlar gösterebilir. Plazma, maddenin diğer halleri ile karşılaştırıldığında, bir dizi önemli farka sahiptir. Maddenin, katı ve sıvı durumunda, elektriksel iletkenlik daha düşüktür. Plazma ise, elektrik akımını iletme yeteneğine sahiptir ve genellikle, iletken bir davranış gösterir. Ayrıca, gaz benzeri bir esnekliğe sahiptir ve sıcaklık ve yoğunluğa bağlı olarak genişleyebilir ya da sıkışabilir. Diğer hallerden farklı olarak, elektrik akımı tarafından uyarıldığında, ışık yayabilir ve renkli görünebilir. Örneğin, yıldızların ve kutup ışıklarının renkli parıltıları, plazmanın bu özelliğine bir örnektir. Plazma genellikle düşük yoğunluğa sahiptir ve yüksek sıcaklıklarda bulunur. Bu durum, yüksek enerji ve sıcaklık gerektiren ortamlarda plazmanın oluştuğunu gösterir. Güneş, büyük ölçüde plazmadan oluşan bir yıldızdır. Güneşin iç yapısına bakıldığında, çeşitli tabakalardan oluştuğu ve çekirdek bölgesinin plazma halinde olduğu görülür. Güneşteki plazmanın oluşumu, yoğun ısı ve basınç altında gerçekleşen termonükleer reaksiyonlara dayanır. Güneşin çekirdek bölgesinde hidrojen atomları yoğun bir şekilde bulunur. Bu bölgede hidrojen atomları yüksek sıcaklık ve basınç altında bir araya gelir ve termonükleer füzyon reaksiyonları gerçekleşir. Bu reaksiyonlarda hidrojen atomları birleşerek helyum atomlarına dönüşür ve bu süreç sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu termonükleer reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve basınç, hidrojen atomlarını iyonlaştırır, yani elektronlarını kaybetmelerine neden olur. Böylece, Güneş'in çekirdek bölgesi, plazma halini alır. Oluşan bu plazma, serbest elektronlar ve pozitif yüklü iyonlardan oluşur. Güneş, plazmanın bu yoğun ve yüksek sıcaklıkta bulunduğu çekirdek bölgesinden yayılan ışık ve enerji ile parlar. Bu enerji, Güneş'in yüzeyindeki diğer katmanlara doğru taşınır ve dış katmanlarda çeşitli olaylara neden olur. Örneğin fotosferde parlaklığı oluşturur ve korona bölgesinde sıcaklık dalgalanmalarına yol açar. Güneşteki plazmanın özellikleri, yıldızların genel davranışını anlamamıza ve evrenin enerji döngüsünü keşfetmemize yardımcı olur. Aynı zamanda, Güneş plazmasının araştırılması, enerji üretimi ve plazma tabanlı teknolojiler konusundaki bilgi birikimimizi artırmamıza da katkı sağlar. Yıldırım ise, atmosferdeki elektrik yükü farklı bölgeler arasında, aniden bir deşarj sonucu oluşan, elektriksel bir olaydır.
Yıldırım, genellikle yüksek sıcaklık ve enerji ile karakterize edilen bir plazma oluşumu ile ilişkilidir. Yıldırım oluşumu, genellikle bir fırtına sırasında, atmosferdeki yüksek enerjili alanlarda meydana gelir. O alanlarda, bulutlar arasında veya bulutlar ile yeryüzü arasında elektrik yükü ayrılması gerçekleşir. Bu ayrılma sonucunda, bir bölge negatif yük taşırken, diğer bölge pozitif yük taşır. Yük ayrılması, atmosferdeki gazları iyonlaştırarak, plazma oluşumuna yol açar. Elektronlar, atomlardan koparılır ve bu serbest elektronlar ile pozitif iyonlar arasında bir plazma tabakası oluşur. Oluşan plazma, yüksek sıcaklık ve enerji seviyelerine sahiptir. Elektrik yüklerinin ayrılması ve iyonlaşma süreci, yıldırımın çıkış yolunu belirler. Atmosferde bir yıldırım kanalı oluşur ve bu kanal boyunca elektrik deşarjı gerçekleşir. Yıldırımın bu kanal boyunca hareket etmesi, atmosferdeki plazma tabakasının dinamik davranışlarına bağlıdır. Yıldırım deşarjı boyunca meydana gelen elektrik akımı, plazma içinde büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, çeşitli dalga boylarında elektromanyetik radyasyon üreterek, görünür ışık, ses dalgaları ve hatta radyo dalgaları gibi çeşitli fenomenlere neden olur. Bu nedenle, yıldırımın gözlemlenen ışık şovları ve gürültülü patlamaları, plazmanın etkisiyle ortaya çıkar. Yıldırım, atmosferdeki elektrik yükü farklılıklarının neden olduğu bir plazma oluşumu örneğidir. Bu olaylar, atmosferdeki gazların iyonlaşması ve serbest elektronlarla pozitif iyonlardan oluşan bir plazma tabakasının geçici olarak varlığına işaret eder. Termonükleer reaksiyonlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında hafif nükleer parçacıkların birleştirilmesi süreçleridir. Bu reaksiyonlar, genellikle yıldızlar gibi çok sıcak ortamlarda ve termal plazma şartlarında gerçekleşir. Termonükleer reaksiyonlar, hafif nükleer parçacıkların bir araya getirilmesi süreçleri olduğu için, yüksek sıcaklık ve basınç gerektirir. Bu koşullar, nükleer parçacıkların Kolomb duvarını aşmalarına ve nükleer tepkimeleri başlatmalarına olanak tanır. Bu reaksiyonlar, genellikle plazma ortamında gerçekleşir. Plazma, yüksek sıcaklık altında, gazların iyonlaşması sonucu oluşan bir durumdur. Yüksek sıcaklık, atomları iyonlaştırarak, serbest elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar oluşturur, bu da plazmayı oluşturur. Termonükleer reaksiyonlar için gereken yüksek sıcaklık, gazları iyonize eder. İyonize gazlar, atomların elektronlarını kaybetmiş olmaları nedeniyle, pozitif yüklü iyonları ve serbest elektronları içerir. Bu durum, termonükleer reaksiyonlarda, nükleer parçacıklar arasındaki etkileşimi kolaylaştırır. Bu reaksiyonlarda, yaygın olarak görülen bir tür füzyon reaksiyonu, hidrojenin helyuma dönüştü reaksiyondur. Bu süreçte, hidrojen atomları birleşerek, helyum atomlarına dönüşür ve bu sırada, büyük miktarda enerji açığa çıkar. Termonükleer reaksiyonlar sırasında meydana gelen enerji salınımı, plazma içinde yüksek sıcaklıkların sürdürülmesine katkıda bulunur. Bu enerji, plazma içindeki atomları ve parçacıkları sürekli olarak yüksek sıcaklıkta tutar. Galaksi oluşumu, evrenin erken evrelerindeki kütle çekimi ve kozmik evrim süreçleri sonucunda ortaya çıkan büyük ölçekli yapıların oluşumunu ifade eder. Bu oluşum sürecinde, galaksilerin çeşitli bileşenlerinde, plazma önemli bir roldedir. Galaksi oluşumu, evrenin gençliğindeki yoğun gaz ve madde bulutlarının, kütle çekimi etkisiyle bir araya gelmesiyle başlar. Gaz ve madde bulutları birbirine yaklaştıkça, içlerindeki sıcaklık ve yoğunluk artar. Bu yoğunluk ve sıcaklık, içerdikleri gazların plazma durumuna geçmelerine neden olur. Yoğunlaşan ve sıcaklaşan gazlar, iyonlaşma ve elektron kopmaları sonucu, plazma şeklini alır. Oluşan plazma, genellikle bir sarmal yapıda veya disk formunda düzenlenir. Plazma içindeki parçacıkların hareketi, mıknatısların etkisi altında dönme eğilimindedir ve bu, galaksi içinde, geniş disk yapılarının oluşumuna katkıda bulunur. Plazma içindeki yerçekimi etkileşimleri, yerel yoğunluk artışlarına ve bu bölgelerdeki gazın çökmesine yol açabilir.
Gazın çökmesi sonucunda yeni yıldızlar ve yıldız kümeleri oluşur. Bu yıldızlar, galaksi içinde çeşitli yapıların temel bileşenlerini oluşturur. Yıldızlar, ömrünün sonlarına doğru süpernova patlamalarıyla sonlanabilir. Bu patlamalar, galaksi içindeki plazmayı zenginleştirir ve yeni nesil yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu tetikler. Bu süpernovalar, galaksi içindeki materyalin döngüsünü sürdürür. Evrende çeşitli galaksiler birleşerek, daha büyük galaksi yapılarını oluşturabilir. Bu birleşmeler sırasında plazma, çeşitli galaksi türlerinin karakteristik özelliklerini etkiler ve bu birleşmeler, galaksi evriminde önemli rol oynar. Plazma radyasyonu, yüksek sıcaklıklar altında iyonize olmuş gazların elektromanyetik radyasyon yaymasını ifade eder. Bu tür radyasyon, uzaydaki plazma ve diğer astronomik nesnelerle etkileşim içinde olabilir. Yıldızlar, genellikle plazma halindeki hidrojen ve helyum gibi elementlerden oluşur. Yüksek sıcaklıkları ve basınçları nedeniyle yıldızlar plazma radyasyonu üretirler. Bu radyasyon, genellikle görünür ışık, ultraviyole ışık ve X ışınları gibi çeşitli dalga boylarında olabilir. Güneş, sürekli olarak, güneş rüzgarı adı verilen yüklü parçacıkların uzaya salınmasıyla etkileşim içindedir. Bu güneş rüzgarı, uzayda bulunan plazma ortamlarıyla etkileşime girer ve manyetik alanlar oluşturabilir. Bu etkileşim, uzayda manyetik alanların ve plazmanın dağılımını etkileyen önemli bir faktördür. Evrende, galaksiler arası boşluklar ve galaksiler arasındaki ortamlar genellikle plazma içerir. Bu kozmik plazma, radyo dalgaları gibi uzun dalga boylarında elektromanyetik radyasyon üretebilir. Gözlemlenen radyo sinyalleri, bu kozmik plazmanın varlığı ve özellikleri hakkında bilgi sağlar. Kara deliklerin etrafındaki plazma, manyetik alanlar tarafından şekillendirilebilir ve bu alanlar, plazmayı yüksek hızlarda dönen jetlere çevirebilir. Bu jetler, elektromanyetik radyasyon yayarak gözlemlenebilir ve bu olaylar, galaksinin merkezindeki süperkütleli kara deliklerin etkileşimleri sırasında ortaya çıkar. Plazma radyasyonu ve uzaydaki etkileşimler, astronomi, astrofizik ve uzay bilimlerinde önemli bir araştırma alanıdır. Bu etkileşimler, gözlemlenen olayların anlaşılmasına ve evrenin dinamiklerinin çözümlenmesine önemli katkılar sağlar. Kutup ışıklarının oluşumu, ilgi çekici ve hayranlık bırakan bir doğa olayıdır. Kutup ışıkları, manyetik aurora olarak da bilinen doğal bir gökyüzü fenomenidir. Kutup bölgelerinde Kuzey Kutbu yakınında kuzey ışıkları, Güney Kutbu yakınında güney ışıkları olarak adlandırılırlar. Bu muazzam ışık olaylarının bir kısmı, plazma etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar. Güneş rüzgarı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların, dünya atmosferi ile etkileşimi, kutup ışıklarının oluşumunda kilit bir rol oynar. Güneş rüzgarı içindeki yüklü parçacıklar, dünyanın manyetik alanı tarafından yakalanır ve kutup bölgelerine yönlendirilir. Bu parçacıkların atmosfere çarpmasıyla enerji açığa çıkar. Mor ve pembe renkleri üretebilir. Kutup ışıkları, genellikle yuvarlak veya halka şeklinde olabilir ve belirli desenlerle hareket edebilir. Bu desenler, manyetik alan çizgilerinin atmosferdeki plazma ile etkileşiminden kaynaklanır. Kutup ışıkları, plazma etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, görsel ve renkli bir şölen sunar. Bu atmosferik olaylar, kutup bölgelerinde gökyüzünü aydınlatarak, benzersiz ve etkileyici bir doğa olayı yaratır. Araştırmacılar, aurora olaylarını inceleyerek, atmosfer ve manyetosfer etkileşimleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırlar. Plazma enerji santralleri, plazma teknolojisinin kullanıldığı enerji üretim tesisleridir. Bu tür santraller, düşük karbonlu enerji üretimi ve atık yönetimi açısından ilgi çekicidir. Atık malzemeleri, plazma haline dönüştürmek için kullanır. Plazma fırını adı verilen, yüksek sıcaklıkta çalışan bu sistemde, atıkların içindeki organik ve inorganik maddeler plazmaya dönüşür. Bu enerji santralleri, katı atıkları termal olarak parçalayarak, atıkların enerjiye dönüşmesini sağlar.
Plazma içindeki yüksek sıcaklık ve enerji, atıkların moleküler yapısını parçalar ve enerji açığa çıkar. Ayrıca, plazmanın ürettiği sıcak gazları kullanarak elektrik üretir. Bu elektrik, şebekeye bağlanarak kullanıcılar için enerji kaynağı olabilir. Bu santrallerin avantajları arasında, düşük karbon salınımı, atık azaltımı, enerji üretimi ve çeşitli atık türlerini işleme yeteneği bulunur. Ayrıca, plazma enerji tesisleri, tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine olanak tanır. Plazma fizik laboratuvarları ise, maddenin plazma durumunun incelendiği merkezlerdir. Bu laboratuvarlar, çeşitli plazma oluşturma yöntemleri ve tanıma araçları kullanarak, plazmanın özelliklerini, davranışlarını ve etkileşimlerini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Bu yöntemler arasında, füzyon reaktörlerinin temelini oluşturan tokamaklar, lazerle plazma oluşturma ve radyo frekans ile iyonlaştırma gibi teknolojiler bulunur. Plazma laboratuvarları, manyetohidrodinamik analizler, spektroskopi, radyasyon analizi ve çeşitli plazma tanıma yöntemleri aracılığıyla plazma davranışlarını inceleyerek bilimsel veriler elde eder. Bu veriler, plazma fiziği alanında teorik çalışmaların yanı sıra uygulamalı araştırmalara da kaynaklık eder. Plazmanın, özellikle füzyon reaktörleri için enerji üretimi potansiyelini içermesi, laboratuvarlarda yapılan araştırmaların önemini artırır. Plazma odaklı bilimsel projeler, plazma fiziği ve uygulamalı plazma araştırmalarına odaklanan projelerdir. Bu tür projeler, plazmanın özelliklerini anlamak, kontrol etmek ve çeşitli endüstriyel veya enerji uygulamalarında kullanmak amacı taşır. Füzyon reaksiyonu, hidrojen izotoplarının birleşmesi sonucu, helyum ve enerji üreten bir nükleer reaksiyon türüdür. Bu projeler, füzyon reaktörlerinin geliştirilmesi, plazma sıcaklığının ve yoğunluğunun kontrol edilmesi gibi konuları içerir. Uluslararası termonükleer deneysel reaktör gibi büyük ölçekli projeler, füzyon enerjisinin pratik uygulamalarını araştırır. Ayrıca, yüksek enerji ve sıcaklık sağlayarak, malzemelerin modifikasyonu, geliştirilmesi ve üretimi için kullanılabilir. Bu projeler, plazma tabanlı malzeme işleme yöntemlerini geliştirerek, yeni malzeme özelliklerinin elde edilmesine odaklanır. Uzay aracı itki sistemleri için, plazma iyon motorları, yüksek hızlı iyonların itme prensibini kullanır. Bu projeler, daha verimli ve uzun ömürlü uzay araçları için, plazma iyon motorlarının geliştirilmesini amaçlar. Roket egzozu ve iyon itmeli roketler, uzay aracı itki sistemleri için kullanılan, farklı teknolojilere sahiptir. Bu teknolojiler arasında plazma, özellikle iyon itmeli roketlerde, itki sağlamak için önemli bir rol oynar. Roketler, itme prensibini, Newton'un 3. hareket yasası üzerine dayandırırlar. Her eylem, karşı bir tepki doğurur. Roketler, genellikle yanıcı katı veya sıvı yakıtları ve oksidantları kullanarak, bu prensibi uygularlar. Yakıtın yanması sırasında oluşan gazlar, roketin arkasına doğru itilir ve bu gaz akışı roketi hareket ettirir. İyon itmeli roketler, geleneksel roketlerden farklı bir çalışma prensibine sahiptir ve plazma teknolojisini kullanır. Bu roketlerde bir gaz, genellikle kesenon, iyonize duruma getirilir. Bu iyonize gaz, elektromanyetik alanlar kullanılarak hızlandırılır ve roketin arkasına doğru itilir. Plazma, bu iyonize gazın oluşturulduğu bir durumdur. Elektronlar ve iyonlar, yüksek enerjili bir ortamda serbestçe dolaşarak plazmayı oluştururlar. İyon itmeli roketlerde, bu plazma, itme sağlamak için hızlandırılır ve roketi hareket ettirir. Geleneksel roketlerin egzozu, genellikle yüksek sıcaklıkta ve hızlı hareket eden gazlardan oluşur. Bu gazlar, genellikle su buharı, karbondioksit ve azot içerir. Roket egzozları, genellikle çok yüksek hızlarda itki sağlarlar, ancak yakıt tüketimi daha yüksektir ve daha kısa bir ömrü vardır. İyon itmeli roketler, plazma teknolojisinin kullanılması sayesinde daha yüksek hızlara ulaşabilir. Plazma iticileri, düşük itki sağlasalar da, bu itki sürekli ve uzun ömürlüdür. Bu özellik, uzun süreli ve hassas manevralar gerektiren uzay araçlarında tercih edilir.
Plazma televizyonlar ise, gazların, genellikle neon ve ksenonun, plazma haline geçirilmesi yoluyla, ışık üreten bir ekran teknolojisini kullanır. Plazma ekranlar, her pikselin arkasında, mikroskopik bir hücre bulunan cam bir paneli içerir. Bu hücreler gazlarla doludur ve bir elektrik akımı uygulandığında, gazlar plazma haline geçer. Plazma, ultraviyole ışık üretir ve bu ışık, ekranın ön yüzeyindeki fosfor kaplı hücreleri etkileyerek görüntü oluşturur. Plazma televizyonlar, diğer bazı ekran teknolojilerine kıyasla, geniş bir renk yelpazesi sunabilir. Her pikselin kendine özgü ışık üretme yeteneği, zengin renkler ve yüksek kontrast oranları sağlar. Son 10 yıldır, plazma televizyonların üretimi büyük ölçüde durmuş ve yerini daha enerji verimli ve ince olan LED teknolojisi ve OLED teknolojilerine bırakmıştır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.